Burada aslında söylenmesi gereken önemli şey 2 Ekim tarihinde İstanbul'da konsolosluk bir siyasi misyon, resmi misyon içerisinde öldürülen Cemal Kaşıkçı değildi sadece. Cemal'le beraber öldürülen çok daha büyük değerler de öyle değil mi? Amerika'nın bugün iddia ettiği, bugün savunduğu insanlık adına en önemli değerler aslında öldürülmedi mi? Bunu ilk defa anlatacağım bugün burada. Hiç planladığım bir şey değildi aslında. Ben o gün çok inanılmaz heyecanlıydım. Çünkü Cemal Londra'dan gelmeden önce beni aradı ve bana dedi ki ben ona sürpriz yapacağımı ve havalimanına gelme ihtimalimin olduğundan bahsettim. O da bana şaka yaptığımı düşündü çünkü geç vakitte ulaşıyor, 4 civarında, 4-4.30 civarında geliyor uçağa. Şaka yaptığımı düşünerek buna hiç gerek yok dedi. Ve tek başına havalimanına gitmem bu kadar kolay değil. Havalimanına oldukça uzak bir yerde oturuyorum. Sonra tabii o heyecandan uyuyamadım. Düşünüyorum nasıl olacak? Havalimanından alacağız, sonra nereye götüreceğiz? Kahvaltı mı yapacağız? Kahve mi içeceğiz? Oturacak mıyız? Acaba Cemal yorgun mu gelecek? Nasıl olacak? Ne giyeceğim? Saudi Arabia is a 100 years old monarchy, and monarchies don't like change, whether the change coming from democracy or from revolution of any sort. 6 Mayıs 2018 İstanbul'da El Şark'ın düzenlediği Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin ya da Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin güvenlikle ilgili gelecekte yaşanabilecek sorunlarıyla alakalı bir konferansa tanıştık Cemal'le. Ben selam verdim, kendisine gülümsedim. İsmiyle hitap ettim, Cemal Bey, günaydın dedim. Çünkü ilk gördüğüm zaman kafe bölümündeydik, kahve içilen, daha konferans başlamamıştı. Ona selam verdim, yüzümle yani yüz ifadesiyle tebessüm ettim. O da bana cevap verdi ama şaşırdı. Yani tabii ki o tanınmış bir yazar olduğu için beni takip eden bir okurum diye düşünmüştür. Evet, ben küçüklüğümden beri okumayı çok seven bir insandım. Çocukluğumda başladı bu okumaya karşı merakım, dünyada neler olduğuna dair benim de fikirlerimin olduğunu düşünüyordum. Dünyada bir şeyler yapılması gerektiğini, hayatın aslında sadece işte doğuyoruz, büyüyoruz, ondan sonra bir şekilde hayata karışıyoruz, ondan sonra ölüyoruz. Bunların dışında daha farklı bir anlamları olduğunu düşünüyordum. Sonra kalktım tabii saat 3'te. Derken Cemal aradı beni ve bana dedi ki Hatice ben geldim. Sonra ben düşündüm artık onu almak için hiçbir imkanımız kalmadı. Evden hemen çıkıp gitsem bile yetişemem. Mümkün değil böyle bir şey. Çünkü erken gelmiş, uçak erken inmiş. Ayrıca business class gelmiş ve onlar beklemeden çıkıyorlar biliyorsunuz. Hiçbir şekilde bir şey kalmadı yani mecal kalmadı benim gidip onu almama ve hemen havalimanından çıkıp eve geçti. Eve geçerken beni aradı ve bana onda şey yoktu, eve giriş kartı yoktu. Kartlar bendeydi. Evlendiğimiz zaman yaşayacağımız evin kartlarını ben teslim almıştım, giriş kartlarını. Çünkü o yokken çıkmıştı. Benim aslında gidip ona vermem lazım eve girebilmesi için. O havalimanından geçerken eve ben de hazırlandım ve hemen taksi çağırdım. Hemen eve doğru, yani beraber yaşayacağımız eve doğru taksiyle geçtim ben de. Sonra Cemal beni karşıladı evin önünde. Sonra zaten medyaya yansıdı görüntüler, siteden almışlar görüntüleri. O görüntüler hatta ben ufak tefek bir şeyler almıştım marketten. Yemek için beraber belki havalimanlarına aç gelmiştir. Halbuki benim kendi evim yani neden evlenmeyi düşündüğüm insanla yaşamak istediğim eve geliyorum. İstediğim her şeyle gelebilirim. Beni asıl etkileyen sanki çok sade, basit, sıradan bir vatandaş gibi işte yiyen, içen ve mutlu olmak isteyen, çok karşısındaki insana saygıyla davranan ve inanılmaz derecede alçak gönüllü böyle bir insanla karşılaştım. Aslında Cemal'in misyonunu ya da vizyonunu devam ettirmek istediğimiz şey bütün dünya ülkelerindeki insanların aynı insani değerlere sahip olmasını iddia etmek. Hepimizin vizyonu bu.
Bu benim Cemal'le tanışmadan önce kafamda belirlediğim kendi ülkelerime dair, Orta Doğu'ya dair, beni ilgilendiren o coğrafyaya dair. Çünkü ben bir Orta Doğuluyum, Türk'üm. İçinde bulunduğum coğrafyayı anlama ihtiyacı hissediyorum. Hem kökenim, hem tarihim, hem kanım, hem bütün varlığımla bunu arzu ediyorum. Buna katacak çok şeyim var diye düşünüyorum. Böyle bir bakış açısı. O gün benim yapmam gereken şey okula gitmek. Çünkü üniversitede dersim var. Saat 9'dan 1'e kadar. O saatler arasında benim okulda olmam gerekiyor. Ve Cemal'e söylediğim şey şu. Benim bugün dersim var. Saat 9 ile 1 arası okula gideceğim. Peki sen ne yapacaksın Cemal? Cemal de cevap veriyor. Diyor ki ben bugün biliyorsun konsolosluğa gideceğim. Peki kimle gideceksin? Bir arkadaşımla gideceğim. Kim o arkadaşın? Bilmiyorum. Yani bir şey söylemedi. Böyle bir an oldu. Düşündüm, bir 5 dakika olmadı. Belki 2-3 dakikalık böyle bir sessizlik oldu. Düşündüm o anda hızlı bir şekilde. Dedim ki acaba benden çekindiği için bana gel diyemiyor. Telefonunu çünkü dışarıda bırakıyor içeri girerken. İlkinde bana bırakmıştı telefonunu. Kime bırakacak? Sonra ben ulaşamazsam kimi ararım? Kafamda bunlar çok hızlı bir şekilde döndü. O esnada 2-3 dakikalık o esnada çok hızlı bir şekilde döndü. Dedim ki üniversitede kaybettiğim, üniversitede kaçırdığım dersi bir şekilde telafi ederim ama benim Cemal'le gitmem lazım. Onun kafasından geçen ama gerçekleşmesini temenni etmediği şeylerin olması halinde asla yalnız kalmasını istemediğim için eşlik etmek istedim. Ben yaklaşık olarak 2,5-3 saat geçtikten sonra ciddi anlamda endişelenmeye başladım. Ve ilk kardeşime konsolosluğun kapanma saatlerini sordum. Telefonumda internet olmasına rağmen o öyle bir tedirginlik hali geldi ki yani ben açıp bakmadım yani. O kadar böyle elim ayağıma dolandı. Aklıma kötü bir şeyler olma ihtimali ilk geldiğinde o ana kadar hiç düşünmemiştim. 2,5 saat, 3 saat geçtikten sonra aklıma ilk kez acaba kötü bir şey mi oluyor şu anda düşüncesi aklıma ilk geldiğinde kendimi kaybettiğimi düşünüyorum. Sonra kardeşim bana çok kısa bir zaman sonra mesaj attı ve bana şunu söyledi. Konsolosluk yaklaşık 40 dakika önce kapanmış. Mesai saatleri bitmiş. Saat 4'e 10 geçiyordu galiba o zamanlar. Bu cevabı duyduğum zaman kendimi çok kötü hissettim. Kendimi inanılmaz büyük bir korku doldu içime. Çok büyük bir hayatımda hiç o zamana kadar hissetmediğim kadar korktuğumu hatırlıyorum. Hemen konsolosluğun kapısına gidip konsolosluk önünde bekleyen polise içerideki insanın çıkmadığını ve içerideki insanın benim nişanlım olduğunu ve ben burada uzun zamandan beri bekliyorum. Onun buradan çıkışını görmedim dediğim zaman bana hiçbir şeyden haberi olmayan bir yüz ifadesiyle baktığı zaman bana asla yardımcı olmayacağını, bir şey bilse dahi bana bir şey söylemeyeceğini düşündüm. Çok sordum bu soruyu ama herhalde şunu söylerdim, bana kızgın olup olmadığını çok merak ederdim. Yani ona en son ne hissettiğini sorardım. O esnada onu öldüreceklerini hissettiği anda ne hissettiğini sorardım. Çok acı çekip çekmediğini çok merak ediyorum. Son dakikalarda içeri girdikten sonra neler yaşadığını çok merak ediyorum. O esnada neler hissettiğini çok merak ediyorum. Bana kızgın mıydı? Mesela o esnada öldürüleceğini anladığı zaman ne hissetti? Bunları cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Bunların cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğim. Belki de bilmemem gerekiyor, bilmiyorum. Ama eğer tekrar onun tabii böyle bir ihtimal yok. Yani böyle bir ihtimal bu dünyada yok. Yani benim duygularım ona karşı değişmedi.
değişmedi. Onları söylerdim. Tekrardan herhalde onunla tanışsaydım yine aynı şeyleri yapardım. Yaptıklarımın hiçbir tanesini daha az yapmazdım. The turmoil we have today in the Middle East started or exploded, not started, exploded with the Arab Spring of 2011. Çok yumuşak bir şekilde karşıladı beni ve çok tebessüm etti. Yani çok centilmence davrandı. Çok büyük bir yazar olmasına rağmen insanları böyle çok ilgi ve merakla dinlediğini fark ettim. Mesela böyle bir şeyle karşılaştım. Çok inanılmaz zevkli bir insan. İnanılmaz böyle hiç 60 yaşında gibi değil yani. Sanki çok genç ruhlu, bir o kadar da her şeyi bilen. Böyle hepsi karışık. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Ve bu olayı gerçekleştiren sorumlulara göstermesi için çok önemli bir fırsat. Bu gerçekleştirilen cinayet gerçekten çok büyük bir vahşet. Ve biz neler olduğunu ve neler yapıldığını, neden öldürüldüğünü, cesedin nerede olduğuyla alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Amerika'ya önderliğinde yine uluslararası kamuoyu oluşturulup Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabilir. Çünkü Cemal'in öldürülme nedeni kendisi gibi düşünen insanların ama konuşamayan, hapishanede olan arkadaşlarının sorumluluğunu hissetmesinden dolayı da aslında birazcık Amerika'ya yerleşmişti. Burada onların hakkını savunmak için onlar konuşamıyor, ben konuşmalıyım diyordu. Bunun sorumluluğunu hissediyordu. Meselenin artık yavaş yavaş unutulmaya başladığını ya da unutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunu tekrardan harekete geçirmek için ve Amerika'nın kendisine yakışan değerlerini, kendisini kendi yapan değerlerini kullanarak bu olayın sonuçlanması için